Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere az kepekli undan yaptığım nefis bir mayalı poğaça tarifi vereceğim. Bu poğaçayı tam buğday unuyla ya da glutensiz unla da yapabilirsiniz. Hiç şüpheniz olmasın, yine böyle pamuk gibi kabarmaya doymayan poğaçalarınız olacaktır. Şimdi yapılışına geçiyorum. Sütü hafif ısıttım. Daha çabuk mayalanması için 1 su bardağı süte 1 paket maya koyuyorum, kuru maya. Mayanın çabuk aktifleşmesi için 1 tatlı kaşığı da toz şeker ilave edip karıştırıyorum. Oda ısısındaki 2 yemek kaşığı yoğurdu ekledim ve şimdi yine oda ısısında 100 gram tereyağı koyuyorum. Yarım çay bardağı da zeytinyağı ilave ediyorum. 1 tane yumurta kullanacağım. Akını hamurun içine koyuyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Bu sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tereyağını biraz daha erken buzdolabından çıkarırsanız daha da yumuşak olacaktır. Un ilavesine başladım. Ben bu poğaçada az kepekli doğal bir un kullandım. Ekmeklik un diye de geçiyor. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz koydum. Yine karıştırdım. 2 su bardağı daha un ekleyeceğim. Zaten rahatlıkla en az 3 su bardağı alır bu ölçü. Un çok beyaz görünüyor, sizi aldatmasın. Az kepekli, arzu ettiğiniz her çeşit unla yapabilirsiniz bunu. Tam buğday unuyla, glutensiz unla. 4. su bardağının öncelikle yarısını koyuyorum. Tamamı belki çok gelir diye. Bu un ekleme konusu önemli, o yüzden üzerinde çok duruyorum. Daha sonra kalan kısmı da koydum. Tam 4 su bardağı un kullanmış oldum. Hamurum güzelce toparlandı. Kabın kenarındaki unları da alın. İyice yoğurun, özleşsin. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel mayalanır. İçi gözenek gözenek olur. Poğaçalarımız da pamuk gibi olur. Şimdi tezgaha aldım. Hem siz daha iyi görün kıvamını diye, hem de daha rahat yoğurmak için. Pürüzsüz bir hamur yapana kadar yoğuruyorum. Bakın ne kadar yumuşak, güzel bir hamur oldu. Şimdi kaba alıyorum hamurumu. Üzerini streçleyeceğim. Oda ısısında 1 saat, 1,5 saat o sıcaklığa bağlı güzelce kabarana kadar bekleteceğim. Ortalama 1 saat kadar sonra poğaça hamurum böyleydi. Şu an çok zevkli. Şöyle bir havasını alıyoruz hamurumuzun. Şimdi hamuru çok hırpalamadan, içinde oluşmuş gözenekleri söndürmeden yanlardan toparlayarak yuvarlak hale getireceğim. Özellikle ilk kez mayalı poğaça yapıyorsanız, mutfakta acemiyseniz videoyu birkaç kez püf noktalarına dikkat ederek izlemenizi öneririm. Herkesin poğaçası güzel olsun diye de her ayrıntıyı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi oluşturduğum yuvarlak hamurumu öncelikle 2'ye böldüm. Bakın içine ne kadar gözenekli ve yoğururken bile ne güzel kabarmış. İsterseniz direkt hamurdan parçalar alın, yuvarlayın ve poğaçanıza şekil verin. Ya da benim gibi daha eşit olması için bu işlemleri yapın. Hamurumu önce aparatla 2'ye böldüm. Kalan kısmını da eşit şekilde 8 adet poğaça olarak ayarladım. Şimdi kestiğim parçaları da yine kendi içine doğru toparlıyorum. Mayalı hamur yapmak gerçekten çok zevklidir. Hamuru yuvarladım, ortasını çukurlaştırdım ve kapattım. Kapatırken de bakın en kenardan değil, biraz daha ortadan yapınca bu güzel şekli alıyor. Ben bu poğaçayı boş olarak yapmak istedim. Arzu ederseniz
Ortasına istediğiniz iç malzemeyi koyun ve yine aynı şekilde kapatın. İkram ederken bazılarını enlemesine kestim ve arasına peynirle domates dilimi koydum. O zaman da poğaçalar nefis bir sandviç ekmeği gibi oldu. Hazırladığımız poğaçaları yağlanmış veya yağlı kağıt dizilmiş tepsiye diziyoruz. Eğer benim kanalıma yani Huzurlu Mutfağa ilk kez denk geldiyseniz şöyle bir bilgi vereyim. Kanalımda normal bildiğiniz tarifler olduğu gibi diyet kek, kurabiye, glutensiz, yağsız, unsuz birçok tarif var. Mercimekten kreplere, pastalara kadar yaptım. Ayrıca kefir yapımı, sirke, aşama aşama sirke yapımı, yoğurt, ekşi maya yapımı ve ekmekler. Hepsini bulabilirsiniz. Poğaçalarımı tepsiye dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarınız küçükse biraz zeytinyağı ile onu çoğaltabilirsiniz. Önceden ısıttığım fırına atıyorum. 180 derecede pişireceğim. Mayalı poğaçaları önceden ısıttığınız fırına atarsanız soğuk hava üflemez ve çok daha güzel kabarır. Bu da bir diğer püf noktası olsun. Alt üst ayarda pişirebilirsiniz. Benim gibi alt üst ve fanlı ayarda da pişirebilirsiniz. Davul fırında da pişirebilirsiniz. Her şekilde iyi mayalanmış bir poğaça çok güzel çıkacaktır. Poğaçalarımız hazır. İnşallah sizler de denersiniz. Farklı unlarla da yaparsanız lütfen yorumlara yazın. Bundan bir önceki tarifim benim. Kanalımda vardır, videolar diye girerseniz sırayla göreceksiniz. O da tam buğday unuyla yaptığım bir tarif. Şimdi içine de bakalım. Yumuşaklığını, kabarıklığını siz de görün. Eminim hemen yapmak isteyeceksiniz. Yapacak olanlara da şimdiden afiyet olsun. Tarifi ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve bir çiçek, böcek bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Ben Instagram'da da huzurlu_mutfak olarak 9 senedir varım. Sizi Instagram sayfama da bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra yanında bir zil işareti çıkıyor. Eğer onu tümü diye işaretlerseniz bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. En pratik, en ayrıntılı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.